Ya aslında bu tasarımları artık çoğunlukla dijital yapıyoruz bilgisayar ekranında. Ama bilgisayar ekranında baktığımda tam elime aldığımdaki his gibi göremiyorum yani nedense. Eski bir alışkanlık diyelim. O yüzden bazen bazı tasarımları yarı dijital ve yarı konvansiyonel diyeyim, yarı analog diyeyim şekilde modeli çıkartıp elime alıp elimde böyle eski usul çalışmayı seviyorum. Eski usulden kastım yıllarca bütün dişleri böyle tasarımlarımı böyle yaptım ben. Bir elektrikli spatülüm var. Böyle bir lehim yapılan havyalere benziyor. Ve mumum var. Bunu böyle muma değdirerek ucuna böyle ya bir damla kadar şöyle hatta yarım damla kadar mumu alıp onu ilave etmedik istediğim yere böyle yerleştirerek sonra bu şekilde bir mum yığıyorum önce. Sonra bütün o diş morfolojisindeki görmek istediğim unsurları, o girintiler, çıkıntılar, sırtlar, marjinal kenarlar. Yani morfolojik açıdan bir dişte olması gereken ne varsa onlarla birlikte aslında tasarlamak istediğim şeyi, yani dişi nereye çevirmek istiyorum, nasıl bir form istiyorum, köşeli bir form istiyorum, yuvarlak bir formu, dinamik bir formu, daha dikdörtgen mi? Yani nasıl bir tasarıma ihtiyacım varsa hastamın da beğenisi doğrultusunda. Mesela bu bir gülüş tasarımı, fonksiyonel bir tedavi değil. Sadece görünen kısımda yani dişlerin dudak penceresi içindeki görünümleri biraz vitrin diyelim. O kısımda bir müdahale gerekiyor. Tabii fonksiyonel alana da girmemek gerekiyor. Yani karşı çeneyle ilişkisini hiç bozmadan yapmak istediğim dişlerin üzerine dişleri de böyle travmatize etmeden yani dişlerde herhangi bir kesim yapmaksızın ya da çok az belki dokunarak çok az minicik törpüleyerek o mevcut dişin üzerine ilaveler yapmak istiyorum. Bu mumla bu çalışmayı kendim yaptığımda aslında birkaç faydası oluyor bana. Hem tasarımı elime alıyorum, görüyorum hem de bunları buraya eklerken dişin hangi kısmına ne kadar ekleyeceğim, ne kadar eklemeliyim, neresi eksik, neresi fazla, belki bir yerden şuradan birazcık törpülemeliyim gibi sonuçlar da çıkartıyorum. Aslında bir tabii denemesi oluyor yapacağım işin. Dolayısıyla böyle minik minik elle bunu işlemek bana göre hem meditasyon gibi geliyor hem de bir protez uzmanı olarak kendi tasarımı kendim yapmak duygusu her zaman sevdiğim bir şey olmuştur. Bu hastanın şimdi bu geldiği zaman bu yaptığım tasarımı bundan bir kalıp vasıtasıyla silikonla mock-up şeklinde bir ağza transfer edeceğiz. Birkaç dakika içerisinde hasta kalkıp aynaya baktığında benim onun için makul gördüğüm tasarımı direkt dişleri üzerinde görebilecek. Daha sonra onun üzerinde tartışacağız, konuşacağız. Onun beklentilerini de göreceğiz. Bazen hastalar ilk geldiklerinde tam olarak ne istediklerini bilmiyor olabilirler. Estetik diş istiyorum diyor mesela hastaların çoğu. Ama estetik diş ne demek? Estetik ne demek? Dişlerle ilgili estetik ne anlama geliyor? Yani ne olunca estetik oluyor? Bu zaten derin bir konu. Dolayısıyla bizim onları yönlendirmemiz lazım. O dişin geometrik formlarının yüzün geometrisi, bedenin geometrisiyle ilişkilerini ortaya koymak lazım. O geometrik formların kişinin karakteriyle ilgili yansımalarını da ortaya koymak lazım. Şöyle ki yani çok dikdörtgen, çok köşeli dişler olursa bu daha agresif, maskülen görünebilir. Sert bir mizaç imajı verebilir. Ya da çok oval dişlere sahip, yuvarlak hatlara sahip dişlerde ise daha duygusal imaj verebilir. Daha üçgen formlar daha dinamiktir, daha böyle dışa dönük insanları temsil eder gibi. Bu konuda da bilgilerimiz var. Bütün bunları ortaya koyarak bir tasarım yapıp hastamıza göstermek, belki birkaç farklı tasarımı denemek gerekebilir. En nihayetinde yapacağımız işe daha başlamadan önce nasıl bir tasarım yapacağımız, nasıl bir çalışma yapacağımızı ortaya koymamız bizim için çok önemli. Dijitale tekrar aktarabiliriz bu arada bunu. Elle yaptık ama bunun dijital hali zaten ilk hali. Henüz dokunulmamış hali zaten bilgisayarda var. Şimdi print aldığım bir modelin üzerine çalıştım. Mumla çalıştım. Elde yapmak istedim bu hastayı. Şimdi bunu tekrar şöyle tarayıp tekrardan aktarıp ikisini üst üste koyabilirim. Ve nereye ekledim, ne yaptım, bütün bunları arada bu eklediğim şeyi üst üste koyduğumda o eklediğim kısmı dijital olarak çıkarıp ayrıştırabilirim. Yani mümkün. Her şey mümkün. Çok da güzel fikirler. Dijitalle analoğu yani geleneksel olanı birleştirmeyi her zaman sevmişimdir. Ya gülüş tasarımı yaparken diş formlarının biyolojik özelliklerinden feragat etmemek gerekir diye düşünüyorum ben. Bunu çok yaptık diş hekimleri olarak bugüne kadar. Ne gibi? Öyle formlar yaptık ki hani gerçek dişle alakası olmayan, biyolojik açıdan bir dişin gerekliliklerini yerine getirmeyen diş formları. Bunlar sosyal medya üzerinden belki fotoğraflarda, selfielerde güzel göründüğünü düşündü insanlar ve bunların talep edilmeye başlaması da tabii hoş olmadı. Tamamen birbiriyle aynı boyda, böyle dümdüz köşeli dişler
dişler, fırlak dişler bunlar popüler oldu uzunca bir dönem. Yani tamamen natürel olmayan, hatta natürel olması istenmeyen diş formları da ortalıkta geziyor. Dolayısıyla bu tasarımları yaparken doğal diş formları üzerinden gitmek her zaman bizim mesleğimiz adına bence öncelik ve gereklilik olmalı. Bir takım varyasyonlar yaratabiliriz ancak prensiplerden uzaklaşmamalıyız diye düşünüyorum. Yani diş formlarının fonksiyonel açıdan bize sağladığı bazı prensipler var. Yani o prensiplerin farkında olarak bilerek varyasyonlar, çeşitlilik yaratabiliriz diş formlarında. Bilmem anlatabildim mi? Protez yapımında mesela tasarım yaparken de öncelikle fotoğraflar ya da 3 boyutlu kayıtlar alıyoruz. Birçok fotoğraf çekmek gerekiyor. Tek bir fotoğraf değil. Örneğin 7 tane fotoğraf diyoruz biz ona. Az gülerken, çok gülerken, konuşurken dudak nasıl hareket ediyor onu görüp genelde üst dişlerin uçlarının alt dudakla paralel olmasını takip etmek gibi bir trik var. Ama onun dışında gülüş tasarımı yaparken birçok prensipler var tabii ki. Dediğim gibi yüz şeklinin, yüzdeki geometrik formların dişler üzerinde yansımasıyla da bunu yapabiliyoruz. Aynı zamanda kişinin karakteriyle ilgili de bu kararlar verilebiliyor. Ya ben genelde hastanın mevcut protezi dediğimiz hani buraya geldi, daha ağzında uzunca bir zamandır ya da bir süredir kullandığı bir protez var diyelim ve ondan memnun değil. O zaman o restorasyonları ya da protezi yaptırmadan evvelki durumu neydi acaba diye merak etmeye başlıyorum. Ya da yaptırmadan önce kendi dişlerim vardı, daha evvelden farklı başka bir protez mi vardı? Bunları öğrenmeye çalışıyorum ve daha önceki durumunu tabii gözlemleme şansım olmuyor o anda. Onun eğer varsa modelleri çok iyi olur. Yoksa da geçmişten kalan bazı fotoğraflar isteyebiliyorum hastamdan. Anlamaya çalışıyorum. Yani dişlerini şu an memnun olmadığı dişlerini yaptırmadan evvel daha önceden memnun olduğu süreçteki haliyle ilgili fotoğraflar istiyorum. Dokümanlar ne varsa elinde. Şu an mevcut durumun nesinden memnun değilim anlamak çok önemli. Hani ben diyelim baktım son derece olumsuz bulduğum durumlar var diyelim kendi şu anki mevcut protezinde. Bunun çok önemi yok. Benim beğenmediğim unsurlar hastanın hiç şikayet etmediği unsurlar olabilir. Hastanın esas rahatsızlığı aslında benim hiç rahatsız olmadığım, benim hiç gözüme batmayan bir durumda olabilir. O yüzden hasta mevcut protezinin nesini seviyor, nesini sevmiyor. Neyinden memnun, neyinden memnun değil. Bu böyle çok detaylı bir şekilde sorulmalı, iyi analiz edilmeli. Sadece bakıp evet bu protezlerin şurası iyi değil, biz bunu değiştirelim daha iyi olacak demek yetmez. Çünkü biz kendi gördüğümüz eksiklikleri düzeltiriz ama belki hasta tamamen farklı nedenlerle bu protezden memnun olmayabiliyor. Bizim gördüğümüz eksikliklerden belki o hiç rahatsız bile değil. Dolayısıyla biz önce hasta protezin nesinden rahatsız değil onu anlamamız lazım. Şu olabiliyor. Bakıyoruz protezin diyelim diş eti uyumu çok kötü. Kenarları, araları açık. Ve evet bu protez hiç iyi protez değil. Biz bunu değiştirmeliyiz diye düşündük. Biz bu protezi yenilediğimizde belki bütün bu unsurları düzeltmiş olacağız. Ancak hastanın o protezden memnuniyeti bundan ötürü değildi. Tamamen başka bir nedenden dolayı memnuniyetsizliği vardı. Dolayısıyla biz önceki halinde bilmediğimiz takdirde yeni yaptığımız protezden de memnun olmayabilir o zaman hasta. Burada birkaç şey giriyor devreye. Bir, geçiciler. Önce bu tip hastalarda mutlaka yeni yapacağımız protezin tasarımında bir geçici yapmak, hastaya bunu kullandırmak, ondan memnuniyetini görmek lazım ki ondan sonra ancak yeni protezin daimisini çalışmaya başlamalıyız. Dediğim gibi geçmişteki memnun olduğu, şikayet etmediği ve mutlu olduğu zamanlardaki fotoğraflar. Hasta nesinden memnun değil, nesinden memnun, neyini beğenmiyor, neyini beğeniyor. Aslında bütün gülüş tasarımlarında ya da bütün protetik yaklaşımlarımızda özellikle full ağız, estetik bölgeyi de içeri alan her tedavide bu soruları kullanmanın faydası var. Yani dişlerimi yaptırmak istiyorum. Neden? Neden dişlerinizi yaptırmak istiyorsunuz? Dişlerinizin şu an neyinden memnunsunuz, neyinden memnun değilsiniz? Ya örneğin dişlerinin yapılması gerektiğini bizim de düşüneceğimiz bir hastayı gördük. Bu soruyu sorduğumuzda dedik ki bu dişler çok aşınmış veya işte çapraşık. Hasta şunu diyebilir. Evet dişlerimi yaptırmak istiyorum. Ama bunu sorguladığımız zaman yok ben çapraşıklığından şikayetçi değilim. Ben renginden şikayetçiyim diyebilir. Ya da yok ben renginle ilgili bir sorunum yok. Ben sadece bu uçları çok aşındı o yüzden geldim diyebilir. Yani bizim kategorize ettiğimiz ya da bizim genel değerlendirmemizdeki bakış açımız hastanınkiyle örtüşmeyebilir. O yüzden hastanın beklentilerini iyi analiz etmemiz gerekir.
hastanın yaptırdığı bir dişin devamlı düşüyor olması orada tabii yapışmasıyla ilgili sıkıntı var demektir. Şöyle sadece yapışma da değil. Restorasyonun yerleşeceği alanın darlığı olabilir. Yani küçük bir diş kalmış oraya. Onun üzerine büyük bir diş koyacaksak o zaman onun tutuculuğu az olacaktır. Yani tutuculukla ilgili bir sorun vardır mutlaka. Bunu da iyi incelemek lazım. Tutuculukla ilgili bir sorun olabileceği gibi yapışma ile ilgili bir sorun olabilir. Bizim yapışma yüzeyimiz yetersizdir. O mümkün. O zaman önce dişin alanını genişletecek şekilde restore etmek gerekebilir. Belki dişin kanalından yararlanmak, daha fazla alanından yararlanmak için oradaki yapışacağımız, oturacağımız yüzeyin değiştirmek gerekebilir. Kanalın içine girip kanal tedavisi yapılmışsa o hastada belki bir dişi önce restore edip sonra kaplama yapmak gerekebilir. Ama bu sadece tek kron ya da tek üye restorasyonlarda değil, bütün ağızlarda da olabilen bir şey. Full bir protezi olan hastanın protezi devamlı düşüyorsa bu çiğnemenin dengesizliğini de işaret edebileceği gibi protezin oturduğu dayanakların yetersizliğini de işaret edebilir. Dolayısıyla birçok faktöre bağlı diyebilirim. Restorasyonların devamlı düşmesi aslında hiç sağlıklı bir durum değil. Bu restorasyonlar düşüyorsa ya da köprüler düşüyorsa düşene kadar da gevşiyordur zaten. Bollaşıyordur. Bu anlama gelir. Bollaşıyorsa o zaman onların içine sıvılar kaçıyordur. Bakteriler kaçıyordur. Dolayısıyla sürekli olarak böyle belli dönemde böyle tamamen bollaşan, gevşeyen, sonra da düşen bir protezimiz varsa o zaman altta o dayanak olan dişlerinde çok hızlıca çürüyeceği, onların da kaybına gidecek bir süreç yaşıyor olduğumuz anlamını da çıkarabiliriz buradan. O yüzden böyle bir durum varsa bunun giderilmesi çok önemli. Bizim yerinde sıkıca sızdırmazlık olan protezlerle yaşamımızı sürdürmemiz gerekir eğer protez kullanıyorsak. Ya aslında zor vakaları seviyorum. Zor vakaları seviyorum demekten korkuyorum. Çünkü yani öyle vakalarla karşılaşıyorum ki yani sonra diyorum ki yani bunu sen istedin diyorum kendi kendime. Çünkü böyle düşündükçe herhalde zor vakalar da geliyor bizi buluyor. Her zor vakadan yeni bir şey öğreniyoruz. Bazen çok zor vakalarla mücadele ediyoruz ama bizi her açıdan zorlayabiliyor. Yani normal bir vakadan farkı kat kat fazlası zaman ayırmak gerekiyor. Güzel, mutlu bir şekilde bitirebilmek için. Bazen de diyorum ki ya şöyle kolay vakalar gelse, ben de kolayca yapsam hemen bitse, herkes mutlu olsa gibi. Bunlar da düşünüyoruz tabii ama zor vakalar insana işinle ilgili mutlaka bir şeyler öğretiyor. Zor vakayı zor vaka deyip böyle kaçmaktansa onu en iyi şeklinde yapmaya çalışmak insana bence çok şey öğretiyor mesleğiyle alakalı. Ben mesleğimle alakalı en çok şeyi zor vakalardan öğrenmişimdir bugüne kadar. Ama enteresan vakalarda diye sordun. Hani karşılaştığın en enteresan şey neydi diye. Ben bir vakayla karşılaşmıştım. Hasta protez yaptırmak üzere geldiğinde biz tabii önce bir film çektik ve ben gördüm ki toplam ağzında 6 tane diş var. 6 tane dişin üzerinde bir köprü var tek parça. Ancak dişlerin etrafında kemik desteği hiç kalmamış yani hiç. Tamamen kemik çekmiş kendisini geriye. Muhtemelen hepsi sallanıyor. Protez tek parça diye ağızda duruyor olmalı diye düşündüm. Yani bu dişlerin kesinlikle çekimi gerekiyordu. Ondan sonra implantlarla ilgili bir tedavi düşünülebilirdi. Ben hastayla konuşmaya başladıktan sonra dedim ki yani bu dişleriniz muhtemelen sallanıyor. Protez bir arada tutuyor onu. Protezinizi sökeceğiz. Sonra dişlerinizi çekmemiz gerekecektir. Zaten hepsi sallanıyordur. Daha henüz anlatırken hasta hocam zaten bu böyle kullanıyorum ben bunu diye protezi çıkardı. Protezi çıkardığında o 6 diş kökleriyle beraber protezin içinde duruyordu. Ben bunu böyle ilk çıkarıyorum, böyle yıkıyorum. Sonra yere takıyorum dedi. Dişlerin kökleri çıkmış protezle beraber zaten çoktan. Oralarda o şekilde iyileşmiş. Ama protezi dişlerle beraber geri oturttuğunda yuvalarına o şekilde kullanıyordu hasta. Yani çok enteresan gerçekten beni inanılmaz şaşırtan, yani şaşkınlıktan nutkum tutulacak hale getiren bir vakaydı o. Çok şaşırmıştım gerçekten. Evet, laboratuvarda çalışırken yaptıklarımı sizinle paylaşmak çok güzel. Benim için keyifli bir bölge burası. Diş laboratuvarı ve burada çalışırken birçok şeyi düşünebiliyorum. Birçok problem çözüyorum kafamda. Benim için rahatlatıcı etkiye sahip. Sizinle de bugün paylaşmış oldum. Laboratuvardaki zamanımı sizinle paylaşmaktan dolayı mutluyum.